Merhabalar. Çok nasıl bir rahat bir giriş belli değil yani. Heyecandan artık elimi ayağımı nereme sokacağımı bilemediğim için şöyle girmeye karar verdim. Hello, nasılsınız? Onur'um. Onur beni duyuyor musun? Hii. Fevkalade iyiyim Pelin'cim. Seninle 2 ay sonra yine buluşmak benim için mutluluk. Bir şey söyleyeceğim. Çok şıksın ayol. Yani ceketin. Ben de işte eniştemin tişörtünü Teşekkür giydim geldim. ederim. Çok şıksın sevgilim ya. Aa, bir Hakikaten. dakika ben bir şey soracağım. Sen nerelerdeydin? Ben küçük bir operasyon geçirdim. Evet. Ağzımı yüzümü düzelteyim. Bir estetik operasyon geçirdim. Sonra hiç Ama kimsenin yüzüne bakıyorum. Hep doğal, hep aynı. ayol yüzüm yani yüzüme göz kapağımı yaptırmıştım. Yüzüm değil. Onu Aşağı biliyoruz. nahiye. Aşağılarda bir yere yaptırdım. Sonra ne oldu biliyor musun? Mikrop kaptım. Bir ay hastanede kaldım. Efendime Ben sana söyleyeyim. demedim mi aşağılara inme diye. İndim. Yapacak bir şey yok ama yani işte bakacağız. Yani oturuyorum şu an. Ayaklarımı uzattım. Mesela böyle aşağıya doğru ayaklarımı koyamıyorum. Ödem oluyor. Çok tatlı değilim yani. Elif Hanım biz de çok özledik sizi. Onur'la yine biliyorsunuz hiç benzemez bir hal. Ben pijamamla kendisi de gayet şık bir şekilde karşılıyor. Şu halimize bak. Hakikaten. Ben de bayram programından gelme. Ama senin her zaman özenin başka. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz seninle yayın yapmazken magazin sabah da söyledim ya. Magazin dünyasında artık daha hangi felaket yaşanabilir ya? Yani bu nasıl bir gündem? Yani çok doğru söylüyorsun Pelin'cim. Hatırlıyor musun ben Hı. seni işlettiğim günü? Bülent Ne Ersoy demiştim? olarak mı? Erol'ü çok severim demiştim. Ay evet ya. Erol Köse'yle o zaman ben iş yapıyordum. Orada kayıtlı. Doğru. Bilmeyenler için söyleyelim efendim ben TVM'de Erol Köse ben sanıyorum Tayyar Işık Saçan'dır. Tayyar abi Evet, olması. Tayyar Bey, Tayyar Bey. Aynı masada magazin yorumladık. Ben Erol Köse'yle sonra galiba şeyde de çalıştım. Uçan Kuş TV'de de çalıştım falan. O dönemde Onur beni telefonda işletmişti. Erol Köse'yi kaybettik. Onun dosyasını bugün tabii ki yani ondan biraz bahsedeceğiz. Hakkını helal edip etmeme meselesini biraz konuşacağız. Ama Mehmet Ali Erbil'le ilgili de bir haberimiz var. Onu da saat sanıyorum bir 10 dakika, bir 5 dakika sonra falan özel bir telefon bağlantımız olacak. Mehmet Ali Erbil'in hayatını karartmayı düşünüyoruz sanırım, değil mi? Ama programın sonunda ben Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili çok özel bir şey söyleyeceğim. Sana ne diyeceğim? Demin Instagram'da ne gördüm? Mert Ramazan Demir bir röportajında demiş ki 20 kilo vermiş. Özel böyle Evet, bir hiç de yakışmadı kendisine. Aa, Şimdi ya, kilo almaya çalış. Neyse sonra konuşalım onu. ben şaşırdım. Oğlan zaten şey değildi ki nedir onun ismi? Zaten şişman değildi, kilo vermiş. Ne? Yani ben değil Afra beğenmemiş. Beni bırak. Ha, anlaşılan dedikodular. Afra ve Mertçiler zaten görüyordum, bekliyorlardı. Yani aylardır tabii şey yapamıyorsunuz değil mi? Ben Bilal Özcan, sevgili Bilal abinin ismini anabileceğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz tatsız bir durum var onunla ilgili. O yüzden şimdi Bilal abi de yayın yapmıyor. Ben de hastanedeydim. O yüzden hiç kimse Afra ve Mert'ten haber alamıyordu. Alacaksınız bugün. Herkes Bilal rahat edin. Özcan hukuki süreç sürüyor. 50 yıllık çok büyük bir gazeteci. Öyle. Ee, Yani hatalar düzelecektir. Tekrar birlikte canlı yayın yapacağız inşallah. Tabii ki. Ben hastaneden çıktım. O da olduğu yerden inşallah çıkacak. Sen yine bizle yayın yapacaksın aşkım. Peki. Erkan Bey'i bağlayalım mı? Nasıl ilerlemek istersiniz? Erkan Bey'e ben çünkü 12'ye 10 geçe gelsin demiş. Bağlayalım. Bu arada yorumlarda insanlar toplaşıyor. Bu yine Afra Mert fanları senden bu haberi bekliyorlar. Erol Köse ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim kendi adıma. Bağlantıyı yapmadan önce. Ben Erol Bey'le çalıştım Onur. Sen o programa bağlanıp bana şaka Biliyorum. yapmıştın. O gün evlenmişti. Seni işlettiğim gün. Şimdi Sözcü TV'de program yapan neydi ismi ya? Elini tuttum ya. Özge Uzun mu? Özge Hanım çok da değerlidir. Öyle E, mi? O zaman Erol Köse o gün evlenmişti hatırlıyor musun? Balayındaydı. Valla ben Erol Köse'nin düğününe de gittim. Yani o zaman beraber çalışıyoruz diye. Bak
çok enteresan yani. Hiçbir zaman bu hak helal meselesinde ben hakkımı helal ediyorum. Ama şunu da söyleyeceğim yani kötülüğü dokunduğu, ekmeğiyle oynadığı insanlardan biriyim yani. Ben gerçekten hani Allah Allah. tabii ki ve de yani böyle hani şey anlamında söyleyeyim. Öyle bir şey yaptı ki Onur bana. Mesela dün de bunu konuşuyorduk. Ya bir insan birine bunu niye yapar dersin. Çok böyle sadistik yani böyle bir saçma sapan yani çok garip bir kötü tarafı vardı. Bunu ben bizzat kendim birebir yaşadığım için Bak söylüyorum. Bilal Özcan'a bir gün dedim ki Onur Akay Medya bizim hani ödül törenimiz var ya Pelin. Hı hı, Jüri üyesi olacak. Bilal abi de dedi ben o kadar magazin yorumu yaptım dedi. hı hı. Paramı ödemedi dedi. Vallahi dedi. Ya ayol para hani para ödemez. Onu geç yani hiç şaşırmadım. Bir de yani böyle şöyle şeyler yapıyordu Onur ya bak. Beraber masada yayın yapıyoruz tamam mı? Hadi bağlantı olana kadar söyleyeyim. Yayın yapıyoruz. Ben de o zaman biriyle küsüm. Ah bağlantımız geldi. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar Pelin Hanım. Onur. Nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? Uzun bir ara verdiniz. Alışmaya çalışıyoruz diyelim. Ben en azından alışmaya çalışıyorum. Şeyi konuşuyorduk. Biraz Erol Köse ile ilgili kendi şeyimi anlatıyordum. Anımı. Günün sonunda beni Birinci bir anlat onu bitirelim. çok Evet. hızlı anlatayım. Yani biz beraber program çekiyoruz. Yeni sezon için çekeceğimiz söylendi. Kanala gittim. Sabahtan akşama kadar jenerik çektik. Hep beraber ama böyle. Pakize Suda var. Allah rahmet eylesin. Tayyar Işık Ay, ölümünü de ben duyurdum. çok severdim. Tayyar Işık saçan var. Ben varım. Böyle şey çekiyoruz hani. Var ya o jenerik çekimleri işte. Yeni sezonda burada. Evet. Ha. Ne oldu biliyor musun? Bütün gün çekim yaptık. Sabahtan akşama kadar. Bak hiç unutmayacağım. Sonra çekim bitti. Böyle üstümü başımı topladım. Çok da kötü bir dönem. Hayatımın çok kötü bir dönemini yaşıyordum ve o işe çok ihtiyacım vardı. Bunun altını çiziyorum ve bunu Erol Bey biliyor. Çekim bitti, beni muhasebeden aradılar. Pelin Hanım sizle görüşebilir miyiz diye. Bak sabahtan akşama kadar jenerik çekmişim. Gittim bana dediler ki işinize son veriyoruz. Neden dedim bana bugün söylüyorsunuz bunu ya. Yani bana bunu bugün bu saatte niye söylüyorsunuz? Sabahtan beri kanaldayım ben. O zaman Erol Köse aşağıya demiştir ki bakışların ne güzel öpemem öpemem O öpemem. istemiş Onur. Yani Tam bütün bir gün diyorum. umut Öyle içinde, bir adam. umut içinde orada heyecanlı bir şekilde çekim Şimdi ben yapar. daha anlatacağım. Erol Köse'ye döneceğiz. Yani bu yapılır mı bir insana Allah aşkına? Kusura bakma. Yapılır mı ya? Sen TV8'de başlamış Türkiye'nin en değerli gazetecilerinden birisin. Ya Bu onu masa geç. programını ilk yapan insanlardansın. Aşkım onu geç. Bir insan insana bunu yapar mı canım? Böyle bir şey Bir olabilir mi? dakika o kim? O yapımcı. Tamam her şeye hakim olabilir. Yapım Kanalın, dünyasının içinde biri. kanalın sahibiyle çok içli dışı Ben bir oldu. kere şeyi de kabul etmiyorum. Ay biz de Ne Erkan Bey desin? sizi aldık hiç konuşturmuyoruz. Sağcı Taslan'ı da kabul etmiyorum. Dinliyorum. Türkiye'de. Keyifli keyifli. Biri Maxim'in en büyük gazinosunun Fahrettin Aslan'ı kabul ediyorum. İşte onlar star çıkardı Türkiye'de. Valla ben Sağcı abiyle ilgili hiç konuşamam. Şey anlamında konuşmam. Bana yakışmaz. Benim ilk partnerimdir. O da muhtemelen yani o da mesela beni hiç sevmiyor. Hiçbir zaman geri sevmeyecek ama günün sonunda Erol Köse ile ilgili sadistik derken bunu söylemek istedim. Bir insana bu yapılmaz arkadaşlar. Ama ben Neyse Erol Köse'ye helal ediyorum. döneceğiz. Mehmet Ali Erbil'e geçelim. Erkan Bey hoş geldiniz. Siz Hoş Mehmet Ali buldum. Erbil'in hayatını bugün herhalde karartacaksınız. Buyurun. Yok. Yok. Öyle bir durum yok tabii ki. Ne yapacaksınız? Biz bir haberimizi anlatır mısınız? Onur sen sor. Sizi baş başa bırakayım. Şimdi Erkan Özbey çok değerli bir gazetecidir. Takibine hayranım onun. Mehmet Ali Erbil şöyle başlayayım. Evlendi. Biz Pelin Çin ile program yaparken izleyiciler hatırlar. Belki o dönem bizi izleyenler varsa. Pelin demişti ki acaba kaç ay sürecek bu evlilik demişti. Hatırlıyor musun Pelin? Dedim mi ya? Demişimdir. Ben de bazen böyle Dedi. Hatta anket açalım demedin mi? ay Allah dedim işte zaten demişim ay dedim mi ya? Demişim Erkan Bey. Demiştim. Ne kadar sürdü? İşte 6 ay. Ha. Ama 6 ay öncesi var. Şimdi Erkan anlatsın bize.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Çok özür dilerim. Estağfurullah. İşte neler demişim el alemin evliliğiyle ilgili ben Allah. Nevide'ye dönecek olursak bu süre içinde zaten temas Nevide halinde Çiçek. olduklarını biliyorum. Nevide Çiçek. Kim o Ee, yolu? Kim o? Nevide Ben- Çiçek oyuncu, güzellik kraliçesi bir genç arkadaş. Fotoğraflardaki hanımefendi mi? Böyle Evet. bir fotoğraf var bizde. Ha. Okey. Şimdi Onları da görelim Nevzat Fotoğrafları Bey. görelim mi Nevzat Beyciğim şeyi? Ne o? Bakayım. Nevzat Bey duyar bizi. Bakayım. Ha. Buyurun. Bu hanımefendi değil mi? Maşallah. evet. Boylu poslu bir hanımefendi. Evet. Aynadan mütevellit. Futbolcu zaten Pelin'cim. Futbolcu mu? Tabii aynı zamanda Bayan futbolcu. futbolcu. Ay voleybol falan okey de. Nevide Ha. neydi? Eşinin ismi neydi Mehmet Ali Erbil'in? Gülseren Boşandı. Ceylan. Gülseren. Efendim? Gülseren. Ha, Gülseren. Gülseren. Gülseren'le sevgiliyken Nevide ile de sevgiliydi. İkisi birbirini kıskanıyordu. Şimdi Erkan anlatsın bize. Allah'ım ya. Ya şimdi bu ayrılık süreci oldu falan ama Mehmet Ali Erbil zaten Nevide ile görüşüyordu. Hatta bir gün ben Nevide'yi de çok yakinen tanıyorum. Tabii. Yan yanayken Mehmet Ali Erbil aradı. Yalnız şöyle bir korkusu vardı Nevide'nin. İşte tekrar görüşsem işte sıkıntım olur. Ben aslında çok önermediğim bir ilişkiydi. Kariyeri açısından da çok tavsiye etmemiştim ona. Yani bu tarz ilişkiden uzak olmasını söyledim. Ama Erkan Beyciğim bölüyorum ama birkaç bir şey sorabilir miyim? tabii Nevide Hanım kaç yaşında acaba? şu an 23 yaşında galiba tam. Yani şeyden küçük. Ben Çarkıfele'yi çevirdiğimdeki doğan kızdan küçük. Yani demek istiyorum ki hani 24 yaşında. kariyeri dışında başka birçok açıdan da bu ilişkiyi herhalde Nevide Hanım'ın arkadaşı. Tabii o tarafı da var işin. İşin o boyutu da var. Ama görüşüyorlardı. Lakin ben ta ki şu fotoğrafı bu Mehmet Ali Erbil'in evinin fotoğrafı. Evet. O tablodan ben yola çıkarak bunu netleştirdim. Doğru. Şöyle de duyum almıştım. Yakın tarihte yani yaklaşık belki 2-3 hafta içinde tekrar yan yana gelmişlerdi. Bu fotoğraf ne zaman? Boşandıktan sonra mı önce mi bu? Bu fotoğraf 18 Mart'ta 18 Mart yani yaklaşık Yani boşandıktan sonra. Sonra. Tabii. Yeni, çok yeni. 18 Mart Peki galiba. ben bir soru sorabilir miyim Erkan? Tabii. Acaba Nevide için boşanmış olabilir mi? İşte yani hiç şaşırmam, bir bakmışız yarın nikah masasındalar. Her şey olabilir. Ama Nevide Mehmet Ali, ya şöyle bir durum var. Nevide Çiçek gerçekten duygusal yapıda bir insan. Hani Biliyorum. İkisi de Mehmet Ali'yi sevdi. yani çok duygusal ama bu ilişkinin içinde bir şekilde tekrar kendini buluyor. Mehmet Ali bence ısrarla Nevide'yi arıyor ve görüşmek istiyor. İkna etme yöntemine giriyor diye düşünüyorum ama yakın tarihte görüştüler ama artık görüşüyorlar. Bu evde hatta takipleşiyorlar şu anda. Mehmet Erkan Ali Bey nerede tanışmışlar? TikTok'ta mı? Yok, onu galiba bir ödül töreninde tanışıyorlar birlikte. O zaman Mehmet Ali Erbil'le bir iletişim halinde oluyor. Onun üzerine zaten ilişki başlıyor. Tatillere gitmemişler miydi tatillere? Tabii Kıbrıs'a Kıbrıs'a bak. gittiler. Kıbrıs'a gittiler birlikte o dönemde. Onda ilk biz yazdık zaten. Onur Akay Medya'da çıktı değil mi? Tabii. Ama Nevide Çiçek dediğim gibi çok duygusal yapıda görüşüyorlar. Hani bu süreç nereye gidecek bana soruyorsanız. Ama o Hiç zaman o şaşırmam. kız da vardı Gülseren. Gülseren de vardı Gülseren. o süre zarfında. Hatta Gülseren'le kavgaları oldu Nevide Çiçek'in. Bayağı bir o dönemde çok karışık geçti. Evet, Çok ondan var ayrıldı ona geçti, ondan ayrıldı ona geçti. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu arada yorumları şöyle bakıyorum. Evet. Şu gözlüğüm aşağıya yakın gösteriyor biliyor musunuz? Bak diyorlar Serdar Bey merhabalar. Selam arkadaşlar. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
kızı yaşındaki değil, torunu yaşındaki olabilir. Bir matematik hesabı var. Efendime söyleyeyim, sonra yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Nevide Hanım'ı tanımıyorum. Çok tanımak isterdim bu arada Erkan Bey. Hakikaten yani ben şey anlamında tanımak ve röportaj yapmak ve sormak isteyeceğim çok soru var. Hani şeyi anlamaya çalışıyorum. Duygusal biri, okey. Şimdi bu yayını izleyen hiç kimse Nevide Hanım'ın Mehmet Ali Bey'le duygusal bir şeyden dolayı, gerçek duygudan bahsediyorum, reklamdaki duygu değil, beraber olduğuna inanmaz. Biliyorsunuz değil mi? Ya inanmaz ama ben şundan net, yani gerçekten onun bu küçük yaşta insanların, özellikle genç kızların bu büyük erkeklere bir ilgisi var zaten. Bu Yani neden, nedenini de bilmiyoruz. Popüler kültürün dayattığı bir şey mi? Artık ne buluyorlar? Onu tabii ki onların penceresinden bakmak gerekiyor. Tabii. işte ne buluyorlar? Ben de o pencereden çok bakmak istiyorum. Genç kızlığım da geçti. Bakın hiç bakamadım o pencereden. Meraktayım. Aslında gönül penceresinden bakmak lazım. Onurcuğum, gönül penceresinden dedeme niye bakayım ya? Allah aşkına. Bu da bir bakış açısı. Gönül penceremden baktım. Dedem çıktı. Çok zannetmiyorum bakabileceğimi. Biri demiş ki bak Pelin'cim, biz Gözümden bu halk arasında bu gibi kişilere azgın teke hastalığı diyoruz demiş. Yani öyle, ne yazık ki, ben hani bir şey demek istemiyorum. Peki şimdi şu an böyle bu ilişki devam ediyor. Siz arkadaşısınız değil mi? Tabii ben yakın tanıyorum kendisini. Peki Erkan Bey, aradınız mesela, biz bu yayından sonra size kızacak mı ya? Niye böyle bir şey söyledin? Bak bu kadın bana neler söyledi falan diyecek mi Ya mesela? şimdi şöyle, tabii biraz kızabilir ama şu fotoğrafı paylaştıktan sonra, şuradaki zaten o devamlı kalp olayından sonra bunu tabii benim basınla paylaşmam gerekiyordu. Ama Ben burada bunu çok- gece bitiyor, sabah evden çıkıyor. İyice karıştır. Öyle mi? Bunu Sabah verelim, yönetmenimizden isteyelim. diğer yan yana hangisini verelim? Arabaya binerken mi bakacağız? Evet. diğeri, Hayır, bu ayakta önce, bu olan, eski. ayakta olan bir kare var. Ha Ayakta işte bu. diğeri. Bu değil mi? Bu da bak, diğeri. bu Mehmet Ali Erbil'in evinin Evet. önü, bu da arabası. Mehmet Ali Bir Erbil'in tane arabası. daha var. Orada bekliyor, araba ileride. Vardır, bulur Nevzat Bey onu da. Günün sonunda Mehmet Ali Erbil'in arabası mı Erkan Bey bu? Tabii. Yaşlı Herkes şoförünün de olabilir. ileridekini, ben plakayı görün diye ileridekini de verdim. Bir şey soracağım. Mesela hani arabayı, yani Mehmet Ali Erbil arabasını sevgilisine mi vermiş mesela? Şeyi Ya kovalıyor. eve gönderiyor, sabah olmuş. Ha, şoför var orada. Yol ben de O diyorum. kendi TikTok'tan sonra uyumuştur. Ay, bu TikTok'u lütfen biri elinden alsın bu adamın artık ya. Rica Tabii. ediyorum yani. Çok doğru. Burada da saç boyasını ihmal etmediği zamanlar herhalde. Durduramıyorum kendimi. Rica, beni durdurun. Hı. Erkan da çok değerli bir gazeteci. Bizim Harika. de genel yayın yönetmenimiz. Peki şimdi Erkan Beyciğim, ne olacak sizce? Bu ilişkiden gerçekten bir evlilik falan çıkar mı ya? Ben hiç şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Çünkü Nevide'yi şu anlamda tanıyorum. Çok duygusal. Ona karşı bir hissiyatı var. Benim tahminim o yönde. Tabii ki ne, şimdi ifade etme şekli nasıl olur, onların kendi taraflarından ne söylerler, onu bilemeyeceğim. Ama süreçte şunu biliyorum. Bu görüntü evinde paylaşılmış. Yani geçen haftaki görüntüden önce yan yana geldiklerini, tekrar görüştüklerini biliyorum. Yani Onu barıştılar mı? barıştılar ama şimdi barıştılar. Bitmiştir. O İlişki ne zaman tarafa gidiyor? başka türlü. Barıştılar yani. Barıştılar, o net. Çünkü Mehmet Ali'nin evinden paylaştı o kareyi. Bir de devam Bir da de bir devam soru işareti. yazıyor. Peki Devam. bir şey soracağım Erkan Bey. Geçenlerde bak, o görüntüyü Nevzat Bey'e atmadık. Yani ekibe atmadım ben. Şu an aklıma geldi ama siz görmüşsünüzdür. Geçenlerde Mehmet Ali Beyciğim bir başka hanımefendiyle de bir TikTok yayını yaptı. Hatta ben bunu koydum Instagram story'me. Onur'a dedim ki bunu konuşalım. Böyle Ayşe Hanım var yanında. Oyuncu Ayşe Hanım. Soyadını şu an asla çıkaramayacağım. Eski karısıyla ilgili ileri geri konuşuyorlar. Yani böyle espri yapıyorlar falan. Şimdi o, yani TikTok'ta da başka bir hanımefendiyle, yani Mehmet Ali Bey kimse tutamıyor. Bugün burada, yarın başkasıyla TikTok'ta ya. O yüzden diyorum. Aynen. Hep genç insanları da tercih ederim. Mehmet Ali Erbil biraz da çapkınlığıyla da bilindiği için yani hızına maşallah kimse yetişemiyor.
İşte arkadaşınız üzülmez mi diyorum acaba, hani hanımefendi üzülmesin diyorum. Ya Aslında şimdi Mehmet Ali Erbil Türkiye'nin en değerli oyuncularından biridir. Evet, öyle En kesin. değerli oyuncularından hem de. Evet, kesinlikle öyle. Hatta şöyle bir bilgi de var bende. Konservatuvarda onun derecesiyle bir o, bir de Tardu Flordun var. İkisinin derecesini geçebilen yok. Ankara Konservatuvarı, Cebeci. İkisi Tardu Flordun ve Mehmet Ali Erbil'in puanıyla ulaşan daha tarihte yok. Dikkat ettiyseniz ikisi de hayatını bir dönem oldukça kendini sabote etmeye meyilli insanlar. Tardu Bey biraz yırttı da Mehmet Ali Bey'in durumunu çok iyi görmüyorum. Kusura bakmayın yani. Normal mi sizce? Gerçekten bu TikTok'taki Bence bu değil. hali falan normal mi sizce? Doğru Geliyor. mu? Yani bir tek bana mı garip geliyor? Bu ya çok normallik konusunda, şimdi normallik konusunda konuşacak olursak yani yaş itibariyle hiç normal bir durum değil. Yaş itibariyle. Ama Evet, buyurun. ama yani bir gerçek var. Tabii bunun iddia değil. Mehmet Ali Erbil'le barıştı tekrar. Ama iş nereye gider? Ne tarafa gider? İnanın ben kestiremiyorum. Ben Yarın bir Mehmet gün Ali Erbil olsaydım Nergis Kumbasar'dan başka kimseyle birlikte olmazdım. Şu an yorumlara baktım. Ondan sonra evet, Nergis Kumbasar en iyisi diyor. Bu arada Ayşe Akın'mış ismi o videodakinin. Önemli değil Kimin? Nevzat. Bu Ayşe videodaki mi? Akın. Bu TikTok'ta yanında beraber yorum Ha, yaptık. onu bilmiyorum, evet. Bu arada Nergis Kumbasar da mı yazmışlar? evet, yazmışlar. Çok Nevzat Bey, severim. Çok değerli bir oyuncu o da. bak herkes Nergis diyor. Ay Yıldız demans diyeyim kibarca. Demansa tutulmuş dedi şimdi. Yorumları da kibarlaştırmaya Yok, çalışıyor. başka rahatsızlığı var Mehmet Ali Erbil'in ama Espri yapıyor onun yani. vazgeçemediği düşkünlüğü var. Seviyor işte, ne yapalım. Bu arada Nevzat Bey, telefonumu normale getirdim. Beni buradan arayabilirsiniz çünkü bilgisayar çalıyor, ya da aramayın. Ayarlarım bozuk. Neyse, bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir yorum var. Karakteri olmayan erkekler parasıyla kadın alıyorlar gibi bir yorum geldi Segü'den, hanımefendiden. Çok sert bir yorum. Şimdi ben ne diyeyim? Yani şimdi karakter bu konuda şimdi buyurun. ya Nevide Çiçek tabii bir taraftan da kariyeri devam ediyor. Oyunculuk yapıyor. Hani ihtiyacı olan bir süreçte de birisi değil bu anlamda. Ama tabii o detayları, o kendi içindeki o duygu, durum, pozisyonlarını en iyi tabii kendileri biliyor o noktada. Bir şey anlatayım mı size? Bu arada bölüyorum. Onurum, anlat tabii ki, ama Seyhan Soylu bekliyormuş. Yayına da Bekliyor muymuş? O evet, zaman son bir şey söyleyeceğim. öyle de alalım. Mehmet Ali Erbil'e aşıktı. Mehmet Ali Erbil o kızla, neydi o kızın adını hep unutuyorum. Gülseren miydi? Hüseren. Evet. Onunla evlenince tuz bastı yarasına. Gitti Hülya Avşar'ın kızının babasıyla aşk yaşadı. Kim ayol, kim? Kim? Duymadım, başında kimmiş? Hülya Avşar'ın kızı var ya, Zehra. Tamam, evet. Onun babasıyla aşk yaşadı Mehmet Ali'yi kıskandırmak için. Ben de onu yayınlattırmadım. Yayınlattık da bir balıkçıda, başka da bir şey yaptırmadım. Aya Çilingiroğlu'yla mı aşk yaşadı hanımefendi? Aynen öyle. Evet. Tabii. O sürede bir kısa görüşme oldu. Aynen. Ama Mehmet Ali Erbil'e deli gibi aşıktır. Erkancığım, teşekkür ederiz. Ben Erkan Bey, teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Sık sık bu arada, yani Onur'a da söyleyeyim, yani bağlantı yaparsak Tabii her zaman Çok değerli istediğiniz zaman gazetecidir. her zaman Vallahi- bağlanabilirim. ay çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Şimdi Seyhan Soylu geliyor. Herkes hazır mı arkadaşlar? Seyhan abla geliyor. Kemerlerinizi bağlayın. Herkes hazırsa. Evet. Hazırda ne olacak? Hazırız galiba. Hepimiz hazır bir şekilde bekliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Seyhan abla, hoş geldin. Geliyor mu sesim? Geliyor. Hazırda ne olacak diyorum. Erkan da kalsaydı niye kalmadı? Alabiliriz Erkan Kalabilir. Bey. Geliyor mu sesim net olarak? Geliyor. Çok net. Duyuyor. Evet. Ben sizi duymuyorum. Duymuyorum, neden? Gelmiyor mu sesim? Allah Allah. Bak bakayım. Sizinki geliyor. Bizimki Gelmiyor geliyor. mu? Ben sizi hiç duymuyorum. Sesimiz niye gitmiyor?
Çıkıp bir daha mı Nevzat gelsem Bey, acaba? çıkıp bir daha Tamam. gelirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkes hazır mı? Onur. Geçmişler olsun gerçekten. Hayırlara vesile olsun efendim, dinimiz amin. Erkan Bey'i çok bağlayalım ya bu arada. Çok güzel geçti değil mi? Çok çok değerlidir. Çok Siz çok ne güzel kadar araştırmacı bir yazar olacak ileride ah, inşallah. ne kadardır beraber çalışıyorsunuz diye dedikodunuzu yapıyordum ikinizle. 5 yıl Küçüklüğünü 5 yılı bilirim geçti. onu. 5 5 yılı geçti. Tabii biz Onur'la 40-50 yıla dayalı bizim bağlar. Çok eski. tövbe estağfurullah. Yani ben çok mutlu oldum hani tanıştım ama burada da izleyicilerden de görüyorum, ne olur sık sık o zaman bağlantıya alalım. Şimdi Her zaman. Seyhan Soylu gelecek ve Erol Köse dosyasını Acaba neden sesimiz gitmedi? Allah'ın işi. Bilmiyorum. Yani bağlantıda bir problem var herhalde diye düşünüyorum. Nevzat Bey, neden sesimiz gitmiyor olabilir? Bu arada sevgili seyirciler, Acaba şöyle mi yapsam? Gel. Hiçbir şeyde gözüm yok. Devam bak buyurun. Seyhancığım hoş geldin. Öncelikle Heh, herkese selam olsun. Erkan merhaba, Pelin Merhabalar. merhaba, Onur hoş merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. İzleyicilere de büyüklerim varsa ellerinden, küçüklerim varsa gözlerinden öpüyorum. Umarım bir gaf işlemeyiz. Suçistan eylersek şimdiden affola. Çok uzun zamandır da bir yere katılmıyorum. Çok katılmayı da sevmiyorum. TikTok'ta falan Çok da fukara teşekkür yapıyorum. ediyorum Seyhancığım. Artık yani o TikTok'a da girdiğim her şeyi kesip biçiyorlar, saçmalıyorlar insanlar. Ve Tabii. bundan manyak bir yer orası. İnsanın ruhunu bozuyor. Evet. Girmeme kararı aldım. Yani hani bir şey soruyorlar, kırmayayım falan, biliyorsun benim huylarımı Pelin, sen de Onur. Saçma sapan bir yer orası. Kesiyorlar, biçiyorlar. Ve herkese de şunu söylüyorum. Sakın TikTok mecrasında Ama ailenizin fotoğraflarını, aile birliğinizi, özel hayatınızı deşifre etmeyin. Yanlışlıkla birine yorum yapsanız maazallah panellerden aileniz, sülaleniz, Tabii canım. çoluğunuz, çocuğunuzu deşifre ediyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, uydurup yapay zekayla evraklar vesaire. Yaklaşık 1000 küsür kişiye dava açtım orada. Bunun 35'i dosya halinde ayrı ayrı insanlara. Çok kötü bir yer, girmeme kararı aldım. evet, şimdi bir şey söyleyebilir Ha miyim? canım. Buyurun. Buyur. Ben sadece yazarım. Ben de Seyhan çizerim. Soylu gerçekten bir gazeteci. Ben de Vallahi ya. çizerim. Bir gün beni konuşturmaya çalıştı, konuşmadım ama. İşte biz bir sonraki de konuşursun gibi hissediyorum Onur Bey. Bana öyle bir Yani his. sen yazarsın. Ee, Erkan yöneten, Pelin konuşan, ben çizen. Yani Haydi bakalım. Şimdi o zaman Erol Köse'ye gelelim. müthiş bir ekip Şimdi o. arkadaşlar bir kere Allah rahmet eylesin. Erol abi Amin. benim hem Amin. yani Aynen. bir limanımdı. Baba limanı gibiydi bana. Ben çok gerçekten çok iyiliğini gördüm. Öncelikle kendimle ilgili anlatayım. Ben Türkiye'nin ilk rap sanatçısıyım. Bilen var mı bilmiyorum. Türkiye'de Ben biliyorum. ilk, biliyorsun. Biliyorum. İlk Türkiye'nin Bilmez rap miyim? sanatçısı benim. Ah, İlk albüm bana yapıldı. O tarihte milyonu görmek çok önemli bir şeydi. Pijama terlik, diskoya geldik diye bir tabii. Disco şarkı yılları. yapıldı. Yıkıldı ortalık yani. Ve daha sonra sahnelere çıktım. İşte Begüm Özbekler, Merve İldenizler, Deniz Pulaşlar, Esin Monoloğlular. Aklınıza kim geliyorsa Türkiye'nin en Menajerlik, önemli Bülent mankenleri. Ersoy'un Hayır menajerliğini hayır. Bu ondan önce. Aklınıza Türkiye'nin en önemli starları. Ve yani manken olarak bunların hepsi dansçımdı benim. Ve ben yaklaşık Türkiye'de 50'ye yakın konser verdim. Ve ondan sonra da ben bir yıl içinde yaptım bunu. Ondan sonra da dedim ki bu iş bana göre değil dedim. Ben perde arkasında olmalıyım dedim. Hemen perde arkasına geçtim. Mesela 900'lü atlar oldu. 900'lü atlarda da ilk işte Hülya Avşar, ben, Orhan abi, Orhan Gencebay vesaire birçok önemli starın 900'lü atları vardı. Onda da en büyük rekor yine kırdım, çıktım. Onda da 3 ay kaldım. Orada da yapmış olduklarım çocukların eğitiminle ilgili anne babalara anlatacakları kriminal olayları anlatıyordum.
Tabii Ben bilmiyorum bunu mesela Sayın abla. bunlar bir süreç. Yani bunu da Erol Köse yapmıştı ilk. Onu da Evet. Erol Köse yapmıştı. Erol Köse dahiydi. Yani bir Çok Alötel zevkli. vardı. Alötel vardı o tarihte uzanlara ait. Hatırlıyorum. Acayip para basıyordu. Çok dahi bir adamdı ya. Bir sohbeti var, diyor ki ben eğer yaşamış olsaydım ya Seyhan, Türkiye'de ilk müzik kez bir şey açıklayayım mı müzik Seyhancığım? sektörüne girmeseydim Facebook'la Instagram gibi Türkiye'de güzel bir Biliyorum. şey olurdu diyor. Doğru söylüyor gerçekten. Çok Şeyi, dahi bir adamdı. şeyi biliyorum. Seyhancığım, sen buradasın. Türkiye'de ilk kez bir şey açıklayayım mı? Eyvah. Buyurun. Buyurun. Hani Cem Uzan Star TV'nin sahibi. Kral Hı TV hı. var. Oraya yatağı ser diyen kimdi biliyor musun? Erol Köse'ydi. Mahsun Kırmızıgül'e. O niye yatak seriyor ya? Ben bilmiyorum. O ne? Başını anlatman lazım. Ben yokum çünkü. Hiç Yani anlamadım. Hilmi Topaloğlu vardı o tarihte ve Tamam. Prestige O müziği ayrı de prestij. Kanala Prestige serdi, müziği yatak de serdi yaptı. inanılmaz derecede kalkındırdı. Ve mesela Erol Köse'nin Cem Uzanlar'la yapmış olduğu ortaklıkta o Kral TV Evet. bünyesinde hani millet isyan ediyor ya arkadaşlar. Ben olaya yakinen şahidim. Yani alt katta İbrahim Tatlısesler, Cem Uzan, Cem Yılmazlar, aklınıza kim geliyorsa Türkiye'nin en büyük starları bana iş yap, bana iş yap diye kapısını aşındırıyordu Erol Köse'nin. Ama son 2 yılında Uzanlar tüyüp kaçınca o orada kalmak zorunda kaldı. 2-2,5 yıl bütün mal varlığına el kondu. Bu sanatçıların sıkıntı yaşamalarının sebebi Erol Köse değil, kesinlikle Uzanlar. Bilginiz Evet, olsun. doğru. Peki Seyhan abla şöyle bir şey soracağım. Şimdi hani Erol Köse ile ilgili ben de kendim çalıştım, ettim. Böyle ben hakkımı helal ettim. Çünkü ben şöyle inanıyorum. Yani ölmüş birinin arkasından ne olursa olsun bana göre kötü Yakışmaz. 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 Ben zaten Güllü ile ilgili de bu kavgayı verdim. Bir merhumenin arkasından konuşulmaz. Yakışmaz. Türkiye'nin 498 bin jandarma ve emniyet mensupları var, yani kolluk görevlileri var. 27 bin de hakim savcısı var. Onların işi konuşmayın bu tür olayları diye girdim, başıma da iş aldım yani. Biliyorum. Şimdi de söylüyorum. Erol Köse'nin arkasından sallayanlar. Hı. Adam gidiyor çaycıyı alıyor. En fazla onun gelebileceği nokta hayatın içerisinde Yalova'da çay bahçesi sahibi olmaktı. Atilla Taş'tan Bu, bahsediyorsun galiba değil ben mi? isim vermiyorum, anlayan anlar. Bak, Tamam. çok da sevdiğim insanlar var içinde. Robert Atemo. Madem Tamam. isim vererek konuşuyoruz. Robert Atemo 90'lı ve 2000 yıllarının başındaki Murat Övünç'ün o yılların versiyonu. Aynen öyle. İşte bitti. Söz Anladınız ya mı? Bu benim kadar şu net. canlı 32-17 yazıyor. Beni Bakın, aşağı. millete sallamasınlar. Yok falanım gitti, filanım gitti. Ya kazandıkların içerisinde adamın mal varlığına el konmuş, yapılabilecek bir şey yok Cem Uzanlar'dan. Ya konuşmayın, o adam sizi sıradan bir adamken sizi kırmızıları giydirdi. İşte pırasalar taktı, biberler yaktı, ateşler atlattı falan. Yani adam çok versiyonlu bir adamdı. Ve ciddi söylüyorum, Robert Hatemo kardeşim, net olarak söylüyorum, bugünün Murat Övünç'üydü. Sakın aman, yani bahsettiğimiz insan bir ne bileyim Hülya İlyas değil yani. Ama Bir şöyle Tarkan'dan düşünürsek, bahsetmiyoruz. Bakın, şöyle bir Tarkan'dan düşünürsek, bahsetmiyoruz. Bir Özcan Deniz'den bahsetmiyoruz. Muhteşem bir sesi var da işte Erol olmasaydı zaten ben dünya Nevzat Bey, starıydım. ben göremiyorum monitörü. Ben Nevzat görüyor Bey, musunuz beni? Onur'u aşağı biz görüyoruz Seyhan abla. Onur'u aşağıya alabilir miyiz? O canlı yazısından öyle bir şey yapalım. Erkan Bey okeydir. Peki bir şey soracağım şimdi Seyhan abla. Şöyle ki en çok tepki verenleri önüme not almıştım. Şimdi Atilla Taş'ın biliyorsun Twitter'da konuştu, işte Instagram'da Bir de falan. lan adam ölmüş falan. Yapma Atilla, antipatik olursun. Hilal Yani bugünlerde Atilla gelmiş olduğu noktanın, belki şu an ekonomik sıkıntılarım var. Ve seni de çok severim. Bunların içerisinden de ayrı tutarım Atilla. Sen gerçekten Ben inanılmaz de. zeki, yaratıcı, kreatif bir adamsın. Deme lan. Geçmişte kalmış. Sen onlara benzeme. Hele bir tanesi diyor ki 90'lı yıllar diyor sana yaradı diyor.
Ama biz diyor bunun çilesini çektik, ev kirasını veremedik diyor. Yahu kardeşim, Yeşim Salkım'dan bahsediyoruz ve Yeşim Salkım'la polemiğe girmiş. Bak Yeşim Salkım'la, o da Kosovalı, ben de Kosovalıyım. Arada sırada birbirimize yerleştiririz. Hı hı. Tamam Ha, mı? ben çok Kavga seviyorum. ederiz. Ben Ama acayip- Yeşim Salkım bugün bu ekonomik durumunun sebebi Erol Köse'dir. Neden biliyor musunuz? Kadına gerçekten zarar verdi Erol. Neden? Bak ben Mertçe konuşuyorum. O tarihte Hakan Uzan'la evliyken Hakan Uzan'ın çapkınlıklarını Yeşim'e iletmedi. Ve Cem Uzanlarla, Hakan Uzan'la Erol Köse'yi arkadaş yapan kişi kim biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Yeşim Salkım. Yeşim Salkım öyle bir rüzgarlı bir hayat sürüyordu ki ne Ebru Gündeş'i ne Sibel Can'ı hepsi tıraş çantasını taşıyamaz. Abi. Yani Öyle bir rüzgarlı havası vardı. Kadının o zamparalıkları, Hakan'ın zamparalıkları tabii Hakan'da tombik 150 kilo. Bütün karılarda uzan olduğu için, yoksa 1000 tane şeyi olsa bir insanın bir tanesini vermez Hakan'a. Ne verecek Hakan'a? Ama bu kadın onun iyi niyetini ve Yeşim Salkım'a olan aşkını, Yeşim Salkım'a olan aşkını sevdi. Dedi ki bu adamın fiziği miziği önemli değil. Zengin olması da çok umurunda değildi Yeşim Salkım'ın. ondan ben Yeşim Salkım sevilmeyi seven bir kadın olduğu için Hakan'la evlendi. Kusura kimse bakmasın da Yeşim Salkım o tarihte uzanlara bulaşmasaydı Ajda Pekkan'ın veliahtı olabilecek tek kadın da Yeşim Salkım'dır. Sesiyle, tarzıyla, zekasıyla, aktivasyonunla, duruşunla böyle bir kadındı Yeşim Salkım. Gitti Hem de Hakan Uzan'la sesi evlendi, de, hayatını sesi de mahvetti. muhteşemdir. valla Bir de aile de Yeşim Salkım'ı kabul etmemiş. Ulan hırsızlık sende, Belediye sizde, konservatuarı mezunuydu. dolandırıcılık sizde. En son Cem Uzan 10 tane tekneye kadın, 10 tane erkek alacaktı. Ben patlattım. Dedim ki bu tekne yarışması dedim, coin çıkaracak dedim, satacaklar. Aldıkları dedim para canlılar az sanki dedim, milleti dolandırdıkları İmar Bankası vesaire. Şimdi dedim bu oyunu yapacaklar. İptal ettiler projeyi. Bana martaval okumasınlar. Yeşim Salkım gerçekten zarar gördü. Neden? Hakan Uzan'ın zamparalıklarından bir tane sunucu karıyı tanıştırdılar. Onu tanıştırdılar, bunu tanıştırdılar. Başka neler? Hakanlar, Domporyonlar havada uçuşuyor. Bir tane Domporyon 10.000 dolar. Milletten al, indir bir tane şampanya 3 kadehle işi bitir. Ama ben Hayatları böyleydi. Erol- Seyhancığım, ben Durçin'i de çok severdim. Ya Yok beni ya. alakadar etmez. Ben onu Ya. Yeşim Salkım'la tanıdım. Bir şey Hakan Uzan'ı soracağım Yeşim sana. Salkım'ı. Son Ve ayrıca dönemde yuvası bir yıkılan konu var. kadının da yuvası olmaz kardeşim. İşte felaketler oldu. Devam Hadi ediyorum. O Hadi tarihte Erol Köse bunlara şahitti. O makama da getirten Yeşim Salkım'dı. Ve Öyle. Yeşim Salkım'a söylemedi diye gönül koydu ve kadının yuvası yıkıldı. Kral TV. Valla Ama- bir şey söyleyeceğim. Ama bakın önemli bir şey daha var. Ben de Erkekler konuştum bu arada. Erkekler birbirini tutar kardeşim. Erkekler maalesef birbiriyle ilgili çapkınlık yaptıklarında kadınlarına iletmezler. Bu da erkekliğin, adamlığın, delikanlılığın raconudur. Erol racona göre takıldı ama Yeşim'in yuvası yıkıldı. İşte O bu. kadar kırgın olduğu halde diyor ki kadın, ulan yuvamı yıktın. Bana bu sefaleti yaşattın. Yine de hakkım helal olsun diyor. Vallahi Onların toplamının bilmem nesinin kılı etmez Yeşim Salkım. Şöyle söyleyeyim. Erol Bir Köse de haberinden, Süheyla 64'ün öğrencisidir. Çok Erol değerlidir. Köse- Çok severim. Erol Köse haberinden sonra Yeşim'le mesajlaştık. Aynı şeyi söyledi. Konuştuk da. Aynen senin söylediğini söyledi. Yani gerçekten zarar gördüğünü. Ben biliyorum, o tarihte uzanlara da yakındım. Yeşim Biri var- Salkım'la da çok eski, yani 30 senelik arkadaşız. Biz Ben her hakkımı şeyimizi dedi biliriz. helal ediyorum dedi. Hani yukarıda hesabını verecek herkes dedi. O an konuştuk. Bu açıklamayı da çok doğru buluyorum. Fakat mesela şöyle Bak şey diyorum ki o hani Erol Köse'yi eleştirenlerin toplamının Hı. dıbılının kılı etmez. Aynen. Ve ayrıca Hı. bakın cenazede şimdi ay eski tanışırız falan dedi Polat. Ben Polat'ı çok severim, Polat Yağcı. Hah, Polat evet. Yağcı Erol Köse'nin yardımcısıydı. Tabii. Bu da Aa. doğru. Yaz. Nasıl yardımcısı Abi canım.
Aa, gerçekten mi? Abi, Ben Polat ben- Yağcı Erol ben Köse'yle magazin yetişti. tarihine imzamı atmış insanım. Her saniye herkesin her şeyini bilirim. Yani o böyle Çok doğru. o zaman Seyhan Ama abla, Polat, bak bir şey söyleyeceğim. Polat'ın geldiği yer. Polat'ın davranış biçimi. İnsaniyeti. Fevkalade güzel. İnan adamın adamıdır yani. Herkese yardımcı oldu. Adam bile ne yapacağını şaşırdı değil Aynen mi yani öyle. orada? Ben onun yerinde olsam derdim. Ya Erol abi bizim abimiz. Benim için çok değerli. Ve Vefa, ben onun vefa. yanında bu İşte ben işlere de vefa başladım. yazdım. Bugünlere gelmemin Ben de sebebi de o. yazdım. Ben Polat'tan bunu beklerdim. Ama Polat bunu demedi diye kötü bir adam değil. Polat bu piyasadaki en güzel insanlardan biri. En güzel delikanlılardan Aynen. biri. Zaten Aslan şey demiş gibidir. değil mi? Fakirle fakir Cenazeni- olur, garibanla gariban olur, millete paylaşır. Sıkıntısı olana Aynen. albümünü yapar, bilmem nesini yapar. Yiğittir yani. Polat Peki, Ama hala soyadı gibi Seyhancığım yağcı değil, anlamayan yağcılardan sanatçılar nefret var. eden bir tiptir. Efendim? peki o zaman cenazemi Polat alsın demesinin sebebi bu esasında. Abi Kendi bizden aslan yani. yani diyor ki aslan gibi diyor güvenebileceğim diyor adamın adamı diyor Polat diyor yani. Orada çok mesaj var. Bir de Evet. kedisi var. Bir Ay, kedim yok diyenler talip olsunlar. Bir şey söyleyeceğim. Neyse. Ümit almış. Seda Yani o da Sayan'a neden gelelim biliyor mi? musun? O Seda da diyor ki Sayan'a. nankörler Ömür var Gedik diyor. almış. Nankör kediler diyor. Benim kedimle karıştırmayın diyor. Ayol şey almış kediyi. Bizim Ömür Gedik almış tabii ki kediyi. Kaptır yani malum. Ömür almış. Kedi ömürdeymiş. Açıklama yaptı. Kedi bende merak Aferin etme Ömür'e. falan diye. Almış. Mesela Ferhat ne kadar güzel açıklama yapmış. Okudu, gördüm. Hakan abi mesela. Hakan Peker. Gördüm. Ne kadar güzel açıklama yapmış. Diyor ki bana da çektirdi ama hakkımı helal etmem diyor. O var ya, Doğuş var ya. O Hah. hani sokaklardan gelip bugünlere vesaire işte sonra bizim Azerbaycanlı kız benim ikinci vatanım gibidir Azerbaycan. Azerbaycanlı kızla evlendikten sonra bambaşka bir hayat çizdi ve kendine yakışan çok delikanlıca bir laf etti. Benim de sıkıntılarım olur ama ölmüş bir adamın arkasından konuşmam dedi. Aslında onun sıkıntısı Erol Köse'yle değildi. Ulus plaklaydı. Ha bir de orada da onu biliyor. Benim de tutuyor şimdi. Bu Ama arada Ha, Seda ulus ablayı- plaklaydı. Ben de Şimdi- burada bir şey söyleyebilir miyim? Hı, Buyurun. tabii abi. Bu arada Tabii, Seda Tabii programı sahibi. ben yönetiyorum ya gene. Her zaman. Seda Hayır, abla hayır. var arkada. Ulus müziğin sahibi İskender Ulus Zara'yla evlendiği zaman Eyvah. Zara Yuvasını çok yıktığı beddua zaman, aldı, yuvasını çok yıktığı beddua zaman aldı. öyle bir güç zehirlenmesine büründüler ki yıktıkları yuvadan şimdi pişmanlar. Aynı Erol Tabii. Köse'nin Gülşen'le birlikte olduğunda çıkıp açıklama yaptı. O Ajlan var ya Ajlan. Bir güzel hanımefendidir. Bir canımdır. Bir aslandır. O kadar güzel biridir ki ben Ajlan'la 30 senelik arkadaşım onlarla ve çok severim Ajlan'ı, Erol Köse'nin karısını. O bilir onu ne kadar sevdiğimi. Kızı minicikti, su kadardı, bibişti. Anladınız mı? Ben o günleri bilirim. Erol'un içinden geçmiştim o tarihte Gülşen'le birlikte diye. Bu olay ama bak bu olay Gülşen'e de zarar verdi. Evet. Erol'a ben- da zarar verdi. Gülşen Ama 10 bir sene aşk, toparlanamadı. aşk. Peki Seyhan abla bir şey soracağım ya. Bu dönem ben hani Ajlan Hanım'ı sadece hani gördüğüm kadarıyla biliyorum. Burada da yazıyorlar. Ya o dönem sen yakınsın. Hani şey çok fena bir durum çıktı. Ben hatırlıyorum canlı yayına çıktı. Dedi ki arkadaşlar ben Gülşen'e aşığım dedi. Yani insan düşünebiliyor musunuz? Kocasını Canım canlı yayındayım, canlı yayındayım. canlı yayın Selinç'ini Onur Akay'dayım. İzle. Nilgün Belgün'ün kızı vardı. Bir ne hissetti saniye. acaba? Bir saniye Onu- Pelin'cim. İzleyici daha kattım Nilgün size Belgün'ün görüyor kızı musunuz? da hatırlarsınız Bir gazeteci. değil mi? Hı. Hı hı. Nasıl? Çok severim. Makara'da çıkardı Gülşen Beşiktaş'ta ama Gülşen'e evli olduğunu söylemeden aşk yaşadı. Onu biliyorum ben de ama ben şunu Hayır temizlemeyin. Hayır. değil mi? Gülşen onu ne? Ajdan'la da arkadaştı. Neyi temizliyorsunuz bunu? Nasıl Yo yani? ben Gülşen vallahi Yok öyle bir bilmiyordu. şey. Kardeşim Yanımda ne ağladı. alakası var? Gülşen onun sanatçısıydı baba. Hande Yener de onun sanatçısıydı. Evet. Gülşen o biliyordu. doğru. Hande Yener bakın. Hande Yener benim bir Biliyorum. televizyon programımda Erkan Hande Bey. Yener, Burcu Güneş bunlar benim vokallerimdi. Bunu sen de bilmezsin Onur. Bilmiyorum. Onun için bunlar benim eski dostlarım. Şimdi
Gülşen Erol Köse'nin evine gidip gelen bir kadındı dost olarak. Yani evli olduğunu biliyor muydu Seyhan abla diyorsun? Ajdan Yo. yemekler yapardı. Hadi buradan buyurun Onur Bey, Erkan Bey, dondunuz mu? Bir ses Bana çıkın. bana masal Hayır, anlatmasın dinliyorum. kimse. Elbette biliyordu. Ajdan bir gün patlatır görürsünüz. Allah Ama Allah. bak, O bir şey zaman Erol söyleyeceğim. abi bana yalan söyledi demek. Şimdi ben o konuya da ne bir parantez diyecek? açayım mı? Ne diyecek? Ben karısının da sofrasına oturdum. Yediğim tabağa tükürdüm mü diyecek. Buyurun Erkan Bey, bir parantez açacaktınız. Açın Ee, buyurun. o süreçte Parantez değil valla ünlemli tırnak açın isterseniz. Açın, Gerçekler nasıl bunlar. buyurun. Gülşen acaba hatta evlilik sürecini bitirip benimle mi devam edecek gibi bir Yok. şey mi düşünüyordu Gülşen'in o öyle süreç? bir beklentisi asla Oldu yoktu. mu? Bakın Gülşen'in öyle bir beklentisi yoktu. Erol kendini kaptırdı. Allah için. Ben şimdi bak bir taraftan biliyordu diyorum ama öbür taraftan da doğruyu söyleyeyim. Erol'un halt etmesiydi bu. Yani o zaman Erol Köse çıkıp hani o basın toplantısı ben Gülşen'le aşk yaşıyorum dediğinde O Ajda Erol'un Hanım- halt yemesi Gülşen asla istemiyordu öyle bir şeyi. Biteceğini biliyordu Gülşen. Gülşen zeki kadın. Ve ayrıca Gülşen'in şu andaki kocası da Erol Köse'nin yanında çalışan aranjör. Evet. bunu ben bile biliyorum. Peki Ajda Hanım o gün o basın toplantısında mı öğrendi Seyhan abla yani? Evet. Hani herkesle gerçekten. beraber. Şüpheleniyordu. Kavgalar ediyordu Ajdan. Ve o gün patlatınca kadın yıkıldı. Yıkıldı. Kendine gelemedi. Tabii. Kendine gelemedi kardeşim. İşte çok fena bir şey ya. Hani ne diyeyim şimdi, bir şey de diyemedim. Peki Gülşen Bir konuşur mu? konu daha var. Ben bir Mesela şey... bak bu Bülent Hanım'ın o gün Gülşen'e yerleştirmesinin sebebi o lafları ne biliyor musunuz? Ajdan'ı tanıdığı ve sevdiği içindi. Ondan Sonunda gıcıktı. artık sizin Bilinçaltından programınızın da, yerleştiriyordu. engellenmesi. Çünkü birçok işim engelleniyor. 10 tane konsere gideceksem 8'ine gidemiyorum beyefendi engellediği nasıl için. bakıyor? Radyolara Engellen- çıkacağım Ama bu devlet engelleniyor. Allah aşkına sözüne kestim çocuğum. Devlet içinde devlet mi bu adam? Ya İnanmıyorum. Öyle İşte bir şey siz olamaz. kendi programınızdan pay biçin. Yani Canım geçen benim hafta... arkadaşım olduğu için hatır koymuş olabilirim. Ama hayır. 3 oradaki gün tanıtım tanımadığı girdik. bir adamın Hayır. konserine nasıl karışır o? Bir şey söyleyeceğim. 3 gün tanıtım girdikten sonra siz bir ricayla benim bu programa gelmememe sebep mi oldunuz yani? Onu bilemem. Bak. Karısı arkadaşım benim. Karısı arkadaşım diyor. Ben ya. açıkça Ondan söyledim değil. sana. Ben Karısına kıvırmıyorum. Ben üzüldüğüm için hayatımda hiç kıvırmam. Ki ben çok uzun bir zamandır bu Hastayım zulümle karşı Bülent karşıyayım. Ben Ersoy'un sanatını, bizden. işini yapmaya çalışan bir insanım. Allah'ım. Bu engellemelerden, Maşayı soruyorum, bu Maşa. engellemelerden çok yoruldum. Koskoca Türkiye'nin divası olarak bildiği Bülent Ersoy'un, sevip sayılan Bülent Ersoy'un Damar böyle yapıyor. bir engele prim vermemesi gerektiğini, maşa olmaması gerektiğini söyledim. Ama siz karısı benim arkadaşım, buna izin verdim diyorsanız ben söylediğim sözün arkasındayım. Çok üzgünüm, kusura bakmayın. Ben yok maşa olmuş oluyorum o zaman. Evet, Bak Şimdi- aşağılamış oluyorum o zaman diyor. Seyhan abla bak, bir tane yorum var. Onu okuyacağım sana. Onur bak, Buyurun. bu yoruma bir bakın. Diyor ki yazık diyor. Sese bakın. Gülşen için söylüyor. Hani kendini, ben diyor hani burada Gülşen savunucusu gibi olmak istemem ama diyor. Kendini savunmaya çalışmasına bakın diyor. İşte naif genç bir kız diyor burada diyor. Yani Tabii bu genç kız. Doğru. Doğru. Erol'la ben beraber oldum. O olmadı. Günahkar benim. Taşı bana atın. Bir de Doğru. Doğru. Yani aldınız Doğru mı? hayatım. Sözde Efendim. prodüksiyona ben taliptim, o değil. Ya bırakın Allah aşkına arkadaşlar. Orada da 26-27 yaşında kadın yani. Saçmalamayın. Peki bu aslında Mersin'de bir çocuğun besteleriyle bestekar oldu da kimse, ben yazdım Türkiye sallandı, unuttu herkes. kim Mersin'deki? Yıllardır niye Gülşen- Gülşen kendisi bir şey yazıp da üretemiyor? Tabii Mersin'de küçücük çocuğun şarkılarını aldılar. Peki Onur, İki, bu biz 40 Mersin, kişiyiz, birbirimizi biliriz Pelin Hanımcığım. peki bu Mersin'deki çocuğa sahip çıksaydınız, çıkıp Çıktım. konuşsaydı. Ben hep Mersin'deki arkasında çocuk durdum da neler oldu bakın neler. şarkı sözü yazarları bir an ilham gelir, o an üretir. Aradan yıllar geçer, bir şey üretemez. Ürettiklerinin en değerlilerini aldıktan sonra küserler, bir daha o insanın ruhsal olarak bu kaleme dökülmez. Bana öğretmeyin kimin neler yaptığını biz Peki bir şey- hepsini iki- bir bak bunu iki- unutmuştum mesela. İşte
Bülent'in böyle bir şey yaptığını hatırlıyorum ama bu kadar bu diyaloğu hatırlamıyordum. Bak Felaket şak konuyoruz. Bu felaket. Peki bir şey soracağım. Aferin Erkan. Şimdi Onur'a da soracağım. Seyhan abla sana da Gelelim Nez'e. Ne? Sonra ama bir Sevgili- dakika. Murat Göğebakan'la Tarık Tarcan'ı da soracağım. Aklınızda tutun. Tamam mı? Nezle O, ilgili Murat Ee, Göğebakan. Murat Göğebakan. Dur Nez'den devam edelim istersen. Nez'den devam edelim. Nez'den devam edelim. Hemen Bu bir şey Nez soracağım. hanımefendi. Bu Nez hanımefendi. Öncelikle rahatsız. Allah şifa versin. Nesi Ama var? ben seni severim de kardeşim. Şimdi Çok Erol şans eseri. Bak çok şans eseri. Bir gün uzanların yatına garson olarak gidiyor. Erol'dan dinledim bizzat. Ve Erol bunu seviyor hanımcık diye albüm yapıyorlar buna. Kardeşim geleceğin nokta bir işletmeci olurdun en fazla. Nez olmuşsun. Sen gidip Davut Güloğlu'na halay çekersen Erol'dan da veto yersin. Adam seni olmayan sesinle bir tane birisine aşık olduğum birisine bir tane daha bir karı çıkardılar o zaman böyle. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum ben. Karışın kimdi? birisi? Yani saçma sapan tiplere bir tane şarkı koyup milletin ağzına pelesenk yaparlardı. Şimdi Nes, ben senin yerinde olsam kendimi bir sorgularım. Ben niye o gün Davut Güloğlu'nu çok severim ayrıca, benim iyi de dostumdur. Ama Seyhan abla ama- bir şey söyleyeceğim. Ama dokuları yan yana. Bir şey söyleyeceğim. İzleyici kitleleri değil. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani bunu da şimdi yani söylemek zorundayım. Ben çıplak sesini dinledim caz söylerken. Hakikaten güzel sesi var Nez'in. Hayır. Anlamadın. Geldiği nokta için Nez'in Tamam. fevkalade bir noktaydı. Hı hı. Nez Hem nasıl yani ama dokuları şimdi yanlış yok. olan insanlarla arkadaşlık etti. Ben size daha güzel örnek vereyim, anlayacaksın. Güllü'nün sesi az bir ses miydi? Güllü'nün sesi neredeyse Kibariye'yi aratmayacak kadar başarılı bir sesti. Ama Güllü'nün arkadaşlıklarından dolayı hep böyle pavyondan konsumasyon vesaire böyle bu tipleri arkadaşları seçerdi. Niye? Peace fazla kayardı. Onlarla da dertlerini anlatırdı. Onları da özel hayatına taşırdı. Ve bundan dolayı da hak ettiği yere gelemezdi. Yoksa Güllü az bir ses miydi? Büyük Ay, bir star ne olacak bir büyük sesti. sesti. Yani o zaman sen diyorsun ki Nez Mine Koşan'ın bu agresyonu olmasın. Türkiye'nin asalası kadın. Tabii Biraz. ben Bodrum'da Asala sahne ne lan? istiyorum. Mısırlı asala ne? Yeliz'in gözleri Ben Ebru için Gündeş'in yerinde olsam Mine Koşan'la düet yapardım. aynen. Tebrik ediyorum Seyhan'ı. Peki o zaman İlk kez hakikaten canlı yayında hep ben Seyhan'a konuk oldum. İlk kez Seyhan bize konuk, muhteşem söyledi. peki bir şey söyleyeceğim Seyhan abla. Yani o zaman Buyur. Nez Erol Köse'ye sitem ediyor ve o kadar böyle net diyor ki hani siz ne yaşadığımı bilemezsiniz. Ailemin ne yaşadığını bilemezsiniz. Bakın ben hakkımı helal, hani Atilla Taş'la Nez bu konuda çok netler. Siz bilmiyorsunuz başımıza gelenleri diyorlar. Hani böyle az buz bir şey gelmemiş gibi konuşuyorlar. Ya biliyorum olabilir ama bunların sebebi uzanlar be kardeşim. Ben Atilla biliyorum, Taş'a yakinen bir biliyorum yıl o içinde tarihte. milyon dolar para Arkadaşlar kazan. Atilla uzanlar Taş bana kendi o başını tarihte yedi. koydukları vetoyla anam ağladı biliyor musunuz? Nasıl? Basbayağı ya. Hayatım kaydı benim, hayata sıfırdan başlattılar beni. Ne diyorsunuz siz ya? Peki şeyi de soracağım. Seda Sayan'dan bir açıklama gelir mi? Meşhur video. Seda Sayan'a Geldi. Erol Köse Seda Sayan'a terbiyesizlikler yaptı. Çok eleştirdi. Çok benden doğru. aşağı hakaret etti vesaire. Seda'yı ben çok severim. Güzel Ben- delikanlı Özür de karıdır diledi. Seda. Ama bak şu Beyaz TV'de program yaptığında Twitter'da her gün onu eleştirip yerleştiriyordu. Sonra Erol fake hesaplar açardı böyle. Bu hesap benim fanlarımdan biri falan derdi, ifade verirdi. Ve bir kere de ben Erol'la mahkemelik oldum. Beni eleştirmeye başlamıştı. Ben de dedim ki Erol'a birbirimize küçükken dedim şeyimizi gösterdim dedim. O komplekse gir dedim. Sünnet bile olamadı dedim. Küçük pipili Erol Köse dedim. Her yerde manşet oldu. Gitti beni dava etti. Ben de onun hesabını buldum. Fake olan hesaplarının ona ait olduğunu. Dedim şikayeti geri almazsam
Seni dedim mahvederim. Git Google'a görürsün. Yani biz Erol'la da kavga ettik. Ama şimdi kavga ettik diye Erol abi benim abim değil mi? Öldü diye adamın sallayayım mı arkasından? Yakışır mı Yok, bize? yok. Abim Yok. benim o. Allah mekanını cennet eylesin. Vallahi Çok zaten iyi bir adamdı. Ama Seda Sayan olayınla ilgili de kabahatliydi. Çünkü Seda Sayan ona çok kıyaklar yapmış bir insandı. Twitter'da coştu. Ego yaptı. Seda Sayan'a yerleştiriyordu. Seda Sayan da orada ona yerleştirdi. Peki oradaki Salih Keçeci niye konuşmadı? Salih abi çok severim. Ben onunla yayın yaptım. Salih abi Sa- orada. Salih Keçeci niye konuşmadı? Salih Keçeci kim hakkında konuştu ki hep yakalar. Daha sonra da onunla dost olur. Ben Evet. Salih abiyle 2 Kimse sene hakkında program yaptım. konuşmaz Salih. Bak 2 sene program yaptım Salih abiyle. Hiç konuşmadı. 2 sene boyunca ben kendi kendime konuştum. Konuşmaz. Salih Keçeci tavşan boku gibidir. Ne akar ne kokar. Ama çok değerli adam. Çok. Ben severim. Salih abi de benim abim yani. Ama Ben de Salih severim. abi söylermiş gibi yapar. Başka birine masadaki çaktırır. Kuruna Yani- sarar. Evet. Yani öyledir ki. Ondan bak, sonra da onunla dost olur. Bak onunla dost Ya olur o adamla. Seyhan'ı yakaladık. Araya da Seyhan'a girer, benim bir sorun barıştırır. var. bir şey Nasıl? söyleyeyim. Son bir şey Seyhan'a benim bir söyleyeceğim. sorun var Pelin. Bir dakika. Son. Şu şeyden bahsedelim. Ay, İzzet hayır. Yıldızhan. Ne var İzzet Ben Yıldızhan'la? onu konuşmak istemiyorum. Peki. Tamam. Genç kızlık hatıralarımı Ah, aleni olarak hatıralar hiçbir yerde konuşmayı sarmış sevmiyorum. dört bir Ya- yanımı. Ama sen haklı çıktın ya, helal olsun sana. Canım bir şey söyleyeceğim. Kısır kadın olduğumdan çok yuvam yıkıldı. Öpüyorum konuyu. Şimdi Pelin sen sor hadi. Erkan Bey orada mısınız? Değil, Dondunuz. buradayım. Erkan Bey benim söylediklerimden dondu. Bakıyorum böyle duruyor. İkimiz ibiş gibi duruyoruz. Herkes Ay bizi yani. alay. Aynen Evet. böyle dinliyoruz. Bu arada Erkan chat'i görmüyorum. İyi bir şeyler mi diyorlar, kötü mü diyorlar, ne Güzel. diyorlar? Güzel. Kötü hiçbir şey yok. Herkes Şu an birlik. kaç kişi izliyor onu da görmüyorum. Valla Bak ben de Erkan Ben seni sordum. Seyhan çok beğendi. Demek ki sen iyi bir gazetecisin. Yok çok üslubu falan Seyhan jargonu abla. çok iyi. Jargonu çok iyi. Güzel üsluplu. Sizin de dokusu uymuş. Çok Seyhan keyifli ablacığım, bence. Teşekkür canlı ederim. yayında şu an aktif 700 kişi var. Chat'te de herkes aktif vaziyette. Ben unuttum paylaşmayı. Keşke paylaşsaydım. Bunu bol bol insanlar izleseydi. Çünkü şu anda magazin tarihine imza Valla atıyoruz. bir sonrakine bir de bu yayını da paylaşırsanız mutlu oluruz efendim. Sorularım var. Bir saniye Allah aşkına. Buyurun. Sabahın köründe Murat Göğebakan'ın abisi ya da kardeşiyle mesajlaştım. Melih Göğebakan'la, yurt dışında kendisi. Bir şey koydu. Mahsun Ben çok Kırmızı- severim Murat Göğebakan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi diyor ki Mahsun Kırmızıgül şöyle bir açıklamada bulunmuş Erol Köse ile ilgili. Murat sana hakkını helal etmeyecek, işte hani diyor ki özetle Murat Göğebakan'ı da hastalanmasına, işte bu acıları çekmesine sebebiyet Erol Köse'dir demiş Mahsun Kırmızıgül. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Hayır Sordum. efendim. Ne münasebet. Ne Kesinlikle alakası var? değil. Ne Değil mi? alakası var? Aldılar, posasını çıkardılar. O tarihte Veda ablayı Murat alalım. Göğebakan'ın. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir, Prestij o tarihte topladı herkesi. Erol Köse ile hiçbir alakası yoktu onun. Ve ayrıca da Murat Göğebakan'ın bunca sıkıntıları vesaireleri çekmesi de kendi hatalarıydı. Hatta kendi hatalarından dolayı da eşiyle ayrıldı. Eşine de deli gibi aşıktı. Ondan sonra da bir daha toparlanamadı. Ay, Ve ne kadar. eşini de çok severim ben. İşte bir de eşiyle ilgili sallıyorlar insanlar. Hayır, biz Bak, diyor ki, olayların içinde olduğumuz için eşi gerçekten bir hayli dirayetli davrandı. Kusura bakmayın. O sevdiğimiz sanatçılar gerçek hayatta o sevdiğiniz karakterler değil kardeşim. bak benim. şöyle Tabii. demiş Seyhan abla, bak okuyayım, diyor ki Onur, bak Mahsun Kırmızıgül şöyle bir şey söylüyor. Efendim sen ne kadar diyor engellemeye çalışsan da diyor, albümlerini toplatsan da diyor, yani Erol Köse'nin Murat Göğebakan'ın albümlerini toplattığını iddia ediyor Mahsun Kırmızıgül. Bunu neresinden iddia ediyor peki o zaman? Yok, öyle bir şey yok.
Sadece Ya o herkes şey oldu. birbirine atıyor. Şimdi yaş kemale erdi. Hepimizin yaşı 50'yi geçti. Günah çıkarıyoruz arkadaşlar. Erol Yalan. Köse olmaydı oraya yatak Sallamasınlar. serilemezdi. Ben söyledim. Sallamasınlar. Erol 16'dan düştü. Mahsun 22'den düşer valla. Hadi duydun. Ay eyvah. Allah korusun. Doğru. Seyhancığım Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i seviyor musun? Seviyorum onları ya. Çok şekerler onlar. Fanları soruyor buradalar. Bütün fanlar Tatlılar değil mi? soruyor. Ama sana Ben- bir şey ben- söyleyeyim mi? Ben Hala aşk yaşıyorlar deli gibi. benim Ramazan'ı neydi o çocuğun adı? Mert Ramazan Demir. Mert- Mert Ramazan. Ramazan. Mert Ramazan'ı eski bir sevgilime benzetiyorum. Onur bilir kim olduğunu. Kalın kaşlı biri olsa gerek herhalde. Ben bir böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Onur bilir kimi kastettiğimi. Yo o da Erkan rahmetli Bey. oldu söyleyemem. Allah rahmet eylesin. Erkan Bey Ben güldünüz mü? anladım. Ölmediğinizi anladık. Peki bir şey daha soracağım. Çok alakasız ama bunu merak ediyorum. Sabah karşıma çıktı. Enver Aysever'e Tarık Tarcan katılmış. Ve Tarık Tarcan diyor ki Erol Köse beni kahrettin, beni mahvettin, beni dolandırdın. Tarık Tarcan Yani bana göre Milli Piyango'dan şöhret olmuş bir adamdır. Hiçbir kabiliyeti olmadan. Ve geçmişinde evlilikleri ve sevgililerinle ayakta durabilen. Şöhretini de muhafaza etmiş bir adamdır. Bana hiç kimse tımbırtı yapmasın. Parasını alamamıştır. Çünkü uzanlarla ilgili TMSF'e el koydu. O tarihte sonra Neco abi falan girmişti. onu onun söyle. yerine. Evet o bölüm çok var. Neco ile ilgili. İzlemedim. Öyle bir şey demişse hata etmiş. O yeteri kadar tazminatları evlendiği son eşinden aldı zaten. Onlara saysın. İşte Erol Köse'nin bir kez daha zeki Burayı olduğunu kaçırdın. gördüm. Burayı kaçırdınız. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl aldı? Tarık Tarcan Heh, ayrılmış olduğu tamam. ilişkisinden aldığı tazminatları saysın. Çünkü o ilişkisine de Erol'un çok katkıları oldu. O zaman Metin Güneş'le birlikteydi. Muazzez abla. Ben hiç burada yokum. Bu var bak Fransız hiç Erkan Bey Biz Fransızsınız ama biz çılgın Türk'üz. Ondan bunları söylüyoruz. niye tazminat aldı Hiçbir ki? zaman Anlamadım. Fransız olamam yani. Ama niye tazminat aldı? Anlamadım ben. Erkan Bey anladınız mı? Oradan gülüyorsunuz. Onur Bey Anlamaya çözer işi, çalışıyorum. anlatır. Onun eline Pelin. Onun eline zaten 15 18'e günlük geçtik. malzemeyi 10 verdin. dakika uzatalım mı Eline programı? canlıyı verdin. Uzatalım. Onur'un eline 15 günü verdim. Erkan da onları araştırır. Tıkır 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 tıkır. Sonra girer. Şu alttaki gözlüklü herifi de çok severim. Ender Hem de- Aynsever. Bayılırım herife. Yani çıktı işte o da biliyorsunuz şeydeydi. Vallahi çok severim. Çok omurgalı bir heriftir. enteresan. Ben bayılırım ona. Ben de severim bazen küserim. Bu bazen arada severim. Barbaros Şansal'la barıştık. O da benim abimdir Ay ya. Bardi. Ay ne severim onu. Ben de Kıbrıs'ta yani mı? orada da böyle çok kafatasçı düşünceye ile hareket ettim. Abi dedim kusura bakma dedim ya. Ben saçmalamışım dedim. Sen güzel bir insansın. Barbaros güzel bir insan. Abim benim o. Hayat boyu doğruları söyledi. Hemen elini de öperim. Gittim ona tiyatroya, Deniz Akkaya ile tiyatroya gittik. O gün Deniz'le de barıştık. Akkaya ile de küstük. Çok güzel bir kitap yazdı bu arada. Ben de kitabı okudum. Çok güzel bir kitap yazdı. Hastayım o deliye. O Öyle. benim yaşlılık arkadaşım Deniz Akkaya. Manyak. Ay ne güzel. Peki, Ve bu arada Deniz Akkaya'nın avukatı, Hangi? Yeşim Salkım'ın avukatı şimdi benim de avukatım oldu. Artık kavga da edemeyiz. Merve Uçan. Merve Hanım'a Allah sabır versin diyoruz biliyorum. Tımarhanede doktor oldu. Gerçekten. Bir üst mertebeye çıktı. Ay canım Seyhan. Seyhan bir şey soracağım. Canım. Barbie yani Barbaros Şans'a Kıbrıs'ta bir çocuktan bana bir şeyler söyledi. Ben de yazdım. Gerçi mahkemeyi ben kazandım. Haklıydım. Ama ben onu çok seviyordum. Huysuz Virjin'den sonra kim geldi? Kimse gelmedi. Evet. Küs Bir müsünüz şu an? tane Fehmi Dalsaldı vardı hatırlıyor musun? Kim? Fehmi Dalsaldı. Galiba Ben de- videoları denk düştü. Ne oldu? İşte o çocuk olacaktı ama
hatalar yaptı. Çok büyük hatalar. Ondan sonra da işte olamadı. Enver'le Tarık Tarcan'ı alalım mı Nevzat Bey ekranda? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok huysuz virjin var arkadaşlar. Neden biliyor musun? Artık Çok. tabii her yer Neden? dolu. Her Herkes yer. kıvırıyor şimdi. Herkes kıvırıyor. Ya ben erkeğini bile İnsanlar gördüm. heteroseksüel ayağına kaşını aldırıyor. Botoksunu Tabii, yapıyor. erkeği bile Her türlü haltı yiyor. Sonra da eline bir tesbih alıyor. Delikanlıyız baba falan yapıyorlar. Hepsi kafayı yemişler. Disney'deki çocuk Perde da arkasında erkeği. ne halt ettiklerini biliyoruz. Huysuz virjin çok, aman bize maço adam lazım. Delikanlı adam lazım. Cübbeli Ahmet Hoca gibi. Geldik mi oraya gerçekten? Zaten Yemin ediyorum. aşık ona. Bir şey Aşık. söyleyeceğim. Ya Seyhan abla bu Katarsis bölümünü senin bölümü izledikten sonra Gökhan'la telefonda konuştuk. Gökhan'a dedim ki Burnumun sağ direği mısın? sızlıyor. Ya Yani- sağ mısın dedim. Kendinde misin dedim yani. Burnumun direği sızlıyor. Yani ben hayatımda öyle bir şey izlemedim. Gökhan'a Bak sordum. yemin ediyorum, bana deseler ki Ne deseler. Allah. Mert neydi, Ramazanoğlu mu onun adı? Ramazan Demir. Demir. Mert Ramazan Demir'in Rolls Royce Ferrari'sini binlik mi istersin? Hoca efendinin sikisine mi der? Vallahi billahi o jet ski ile beni gezdirsin. İnşallah boğulmayız. Başka ne Allah. isteyeyim Allah'tan? Ya jet ski'ye binersin sen zaten Bodrum'da da. Ay Mert korkuyorum. Ramazan- Uçak kullanıyorum ama ski kullanamıyorum. Onurcuğum. Mesela kayak da bilirim ama korkuyorum ski yapmaya. Ne bileyim işte denizde de kayak yapamıyorum falan, yani çok Risk dikkat ediyorum. almamak. Risk almamak lazım. Risk Erkan Bey, almamak lazım. sağsınız Yani inşallah. her riske de binilmez yani. Dinliyorum. Bilinmez. Zaten şöyle de bir şey söyleyeyim. Hazırım. Afra Saraçoğlu da ben dedim işte açıkladım. Neydi? Ha. Kenan İmirzalıoğlu'nu öpmemeye karar verdi. Bunu bir kez Niye? daha söyledim. Bak şimdi Neden? ben şunu Çünkü şunu Mert'ten başka söyleyeyim. kimseyi Ben öpmeyeceğim dedi. aslında orada bir ironi yaptım. Dedim ki etrafta et parçası yakışıklı herifler var. Bak Hoca Efendi ile ilgili. Hoca Efendi benim fırlama olduğumu biliyor. Benim onu sevdiğimi de biliyor. Onun da benim zekamı sevdiğini bilirim. Yok O eksik. tarihte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye laf çakmıştı. Alaaddin abi görüşmeden önce. Hatırlıyorum. O programın günlerine bakarsanız göreceksiniz. Hatırlıyorum. Bu açılım süreciyle ilgili çok ağır eleştiriler yaptı. Hain gibi algı yaptı. Ben de Devlet Bahçeli'ye sevdalı bir tipiyimdir. Ve bu Türk açılımının ihtiyacı olduğunu, etnik kimliklerin olmaması gerektiğini, bu kavganın bitmesi gerektiğini, 784 bin kilometre kare misaki milliğimizin tek bir vatan, tek bir bayrak altında olması gerektiğini her zaman ifade ederim. Sevdalıyım ben ülkeme. Böyle bir laf edince hocaya da ben minik bir ayar vereyim dedim. Yoksa hoca da benim zekamı sever, ben de onu severim. O Adam programda evli barklı, adam mu? evli barklı adam. Karıyı Selam boşayıp beni abla. alacak hali yok. Bu saatten sonra benim de kara çarşaf giyecek halim yok. Orta yolu bulsak bile olmaz. Demek ki orta yol nedir? İmanda buluşmak, devlette buluşmak, millette buluşmak, bu vatanda buluşmak. Onun için de ben devletimin makamlarına laf çakan insanlara yerleştiriyorum bilinçaltında. Bir şey sorayım. Yoksa bir de şu var, bakın bu da net. Et parçası bir sürü herifler var etrafta. Kadınlar orta parmaklarını kullanarak dizi izliyorlar, kocalarını unutup. Biraz o zihniyetten Elleri insanlar alalım, elleri. uzaklaşsın. İnsanlar uzaklaşsın onlardan. Biraz insanlarda, bak bir tane bir adam çıktı, Celal Hoca, bir tane ilahiyle Hacılar. çocuklarımıza iman aşıladı. O TikTokçu hocalardan da bıktık. Seyhan abla bir şey Ülkemizle ilgili kötü şeylerden de bıktık. O karılar o dizileri izleyip kocaların unutacağına birazcık Kur'an-ı Kerim açsınlar, güzel şeyleri okusunlar, morallensinler, İslami bilgilere haiz olsunlar, çocuklarına da eğitim versinler diye böyle bir ironiyle bunu anlatmak istedim. Yoksa Çok haddimize güzel, değil çok Hoca Efendi'ye böyle bir şey söylemek. Benim Peki- de sevdiğim bir karakterdir. yani o programdan sonra ama telefonda görüştünüz, hani bunu böyle üzerine konuştunuz mu? Programı izleyince ne hissetmiş merak ettim ben çünkü. Ben Gülmüştüm. kırmızı telefonlarımı söylemiyorum.
Yani hani konuşmuş ne yaptı Ben acaba? kırmızı telefonlarımı söylemem. Ne güzel oldu. Biz de tam yani Çok fotoğraf güzel ki bir program oldu Seyhan. yemin ediyorum. Oy hocama bak. Oy oy Ben oy de oy. seni öpüyorum. oy. Bir şey Sana- söyleyeyim, o bizi sana- öpmüyor. Ben bizi sizi öpmedim. öpmüyor. Hocamı Hocam, öptüm. ya. Hocama. Seni öpüp çarpılırım. Hocamı öptüm. Ben de beni öptün Seni sandım. öpmüyor aşkım. Seni öpmüyor. Sen Hocamı sen- öpüyorum. O zaman ben sana bir şarkı söyleyeceğim. Ya Ateşe sıralamada baca burada 5 tane adam lazım. var. Ter Önce değil. birincisi Kitaba hoca lazım. Bana Bir şey bir koca öyle. Evet. Arkadaşlar YouTube'a geri döndüm. 2 aydır yoktum. Böyle dönem var mı iyi ya? halt ettin. İyi halt ettin. Güzel eksiktim gerçekten. Ama Seyhan Soylu'ya teşekkür edelim. Gel Allah'ım. en zeki, en değerli. Bir de ben Seyhan'ı 6 ay önce aradım. 6 ay sonra beni aradı, geliyorum dedi. Ay evet, niye 6 ay sonra geldin Seyhan abla? Neler oldu neler, biz orada... Arkadaşlar 1700 tane mesaj var okunmamış bir telefonumda. Öbür telefonumda da Kur'an çarpsın 4000'e yakın var WhatsApp. Mesajlar ıvırlar zıvırlar okumuyorum bak. Sıkkın gibi. Ve insanları da kırmak istemiyorum. Arıyorlar ya. Ya TikTok'ta bile arıyorlar, kıramıyorum, atıyorum. 80 kişi var, gene gidiyorum ya. Onun için gitmemek için de telefonlarıma bakmıyorum. Ha. Peki ama en azından bugün geldiğin Ama Bundan sonra da Seyhan, gitmeyeceğim. Uzun zaman YouTube programına da çıkmıyorum. Güllü ablanın ölümüyle almak istedim. Neyse, Allah rahmet eylesin. Erol Köse'nin de mekan cennet olsun. bir şey Bizi söyleyeceğim. kırmadın. Çok teşekkür ederiz de bir şey söyleyeceğim. Onur, bir yorum var, bunu okumam lazım. Biri diyor ki Oku. bu hani yılbaşında İbo Show vardı ya, işte bu Yıldız Tilbe'nin falan oldu. Biri Evet. şey yazmış bizim şu anki program için, hani YouTube'a geri döndüm, İbo Show'a rakip bir yayın olabilir diyor. Yani herkes birbiriyle paylaşacak. Peki haftaya ben o zaman bütün sazları getireyim. Dönülmez akşamın ufkundayızla başlarız. Tabii çünkü yani Aman Onur Allah aşkına ya. YouTube programında da dönülmez akşamı mı olur? Yani Şaka yani yapıyorum. castara müzik, yani artık o müzikler kaldı mı Allah aşkına? hayır, biz Değil şu mi? an konuşurken Cübbeli Ahmet Bey'in fotoğrafına sürekli gözüm Bak, takılıyor. Evet. Onurcuğum Evet. artık bu saatten sonra senin Celal Hoca'ya rakip olman lazım. Ha. İlahi oku daha iyi. Tutuyor. Türk sanat müziği tutmuyor. Kur'an çarpsın tutmuyor. Bir İlahi sonraki- yaparım ama yalnız ben tavrını bozmadan yaparım. Yani gerçekten bir sonraki bölümde ilahi Evet. bölümüyle Şuradan karşınızda. versene bak. Bak ben şimdi bir albüm yapıyorum. Erol Köse, ben ve Abdullah Özdoğan bir proje yaptık. Yıllar sonra bana albüm yapmak istedi Erol. Aa. Hadi bunu da sizde. Bak Aa, gösteriyorum. bu şey söyleyeceğim, şu Kabe'de hacıları okumanı istiyorlar Onur. Kapatmadan okuruz, olur mu kapanışta? Ben mi? Abdest alın ondan sonra. Okurum O ama kadar bir- çok şey bir konuştuk ki kere günaha daha girdik. dinlemem lazım. Birkaç kere Arkadaşlar dinledim. o kadar çok dedikodu yaptık ki çarpılırsınız vallahi. Erkan Bey, siz hiç konuşmadığınız için sizde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yok ben dinliyorum. Keyifli. Ben Arkadaşlar- nasıl alacağım? Bir dakika durun. Bakalım başımıza ne gelecek. Onurcuğum. Bir Yorumlar çok bakayım sözlerine. Yorumlar çok güzel. Nevzat Bey de özellikle istek yapmış. Nevzat Bey, siz de gerçekten Nerede şarkılar? burada yazıyor ya, Allah müstahakımızı versin hakikaten. Neyse, bu arada yayını paylaşırsanız, efendime söyleyeyim, kanalı takip edersiniz, çok mutlu olurum. 2 aydır yayın yapamıyordum. Onur'la birlikte işte sağlık problemi yaşadım, biliyorsunuz. O yüzden hakikaten bugün hepiniz buradasınız ama paylaşırsanız da, destek atarsanız falan da çok mutlu mesut olurum. Kaldığımız yerden Onur'la çok hızlı devam edeceğiz, değil mi aşkım? Ama bir şey söyleyeyim mi Öyle Pelin'cim? söyle. İyi ki döndün. Gerçekten mi? Sen çok güçlü birisin. Bak ilk programda ne güzel oldu. Erkan Özbey bağlandı ve Türkiye'nin en değerli isimlerinden Sisi, Seyhan Soylu bağlandı. Hoca da mı bağlandı? Yok, o fotoğraf. Hoca da bağlanmış kadar oldu. Bir sonrakinde çok korkuyorum bağlanacak diye yani. Hani Ben hemen- ararım. Beni sever.
Evet. Pelin Hanım, rap Efendim? camiasıyla ilgili Buyurun. çok değerli bir şey anlatmam gerekecek ama bir dahaki programda şu an tam Olur. elimde bazı belgeler eksik. Onları Eyvallah. tamamlarsam Tamam. rap camiasının en değerli birkaç ismi var zaten. O isimlerden bir tanesi. Bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki çarşamba o zaman sizi tekrar istiyoruz değil mi Onur? Tamam. Erkan Bey. İnşallah. Tabii Seve alırız. seve. Seyhan ne oldu? Herhalde geri gelecek diye düşünüyorum. O geri gelene kadar Mert Acaba Afracılar kostümü değiştiriyor. Yok. O kostüm değiştiriyorsa ben de Geldi. değiştiririm. geldi. Bakayım bunda var Ha mı? geldi, evet. Seyhan abla buradasın değil mi? Duyuyor mu acaba? Sen çünkü, Evet buradayım burada. çünkü Onur dedi ki eğer o kostüm değiştiriyorsa ben de soyunacağım, kostümü değiştireceğim dedi de yok dedim, yapma dedim yani. Soyunacağım demedim. Kostüm Aşkım değiştireceğim ceketini dedim. çıkarma. Ceketin çok iyi. O ceket çok okey. Ben çok beğeniyorum ceketi. Evet. Evet. Bak Gönül bakayım. yazarı hazırlamıştım da. Bu ne ya? İlk kez mi dinliyoruz Seyhan Hanım? Yeter Evet. bu kadar. İlk Bir kez saniye dinledik. duyayım. Yeter bu kadar yeter. Erol Köse, Abdullah Özdoğan çalışması yıllar sonra, 30 yıl sonra müthiş güzel bir imza. Ne zaman geliyor? Ne zaman? Ben de şunu söylüyorum. Allah ne zaman nasip eder. Kolay 10 sene konservatuvar okudum. Seyhan'ın ben yazarım, gazeteci değilim ama Seyhan daha farklı biri. Ben Seyhan'a her şeyine helal olsun diyorum. Çok Herkes- teşekkür ederim. Şu an sağken zaten bence herkes hakkını helal etmeli değil mi? Bu en son yaşadığımız Yok mesele. yok, her şeyine helal olsun. Öyle helal olma değil. Yani Ben yaptığı çok- işlere helal olsun diyorum. Bugün ben bu kadar Ha, o kim Seyhan? Yanında bir çocuk var, görüyorum. Erkan Seyhan. kızsınız sevindim. Dinle. Der Motor kommt, der Duyuyorum beni. Motor kommt, der Vadim. Gib mir was zu trinken, Vadim. Mädchen, bleib heute Nacht bei uns. Alle mit weg, Vadim. Lass uns vorstellen, Vadim. Gib mir was zu trinken, Vadim. Mädchen, bleib heute Nacht bei uns. Tek bir şarkı yapıyoruz. Çok güzel. Aynı anda 20 ülkede çıkacak. Tutar. Artık nesil değişti. Böyle şarkıları dinliyor. Ben hala gidiyorum. Ömrümüzün son demi diyorum işte. Hayırlısı olsun diyorum şey için. Ya arkadaşlar benim herhangi bir beklentim yok. Ben eğlenmek istiyorum artık. Tabii en güzeli. Ölmeden gülmek istiyorum. Hepimiz. Keyiflenmek Allah istiyorum, uzun mutlu olmak ömürler istiyorum. versin. Bir de buraya şeyi gördüm. İnsanlar şey yazmış. Hepimiz Ferdi'aydınız. Ferdi Evet. Bey'i aradık ya Pelin, hatırlıyor musun sen? Yani şöyle bir şey bölüyorum. Bize konuk gelmeyi kabul etti. Sen Ben rahatsızlandın. hastalandım. Bir tek Evet. Seyhan abla araya girmeden de şunu Link söyleyeyim. atarsanız gelir. Yani şimdi hepimiz Ferdi Aydınız yazıyor. Bir de Mesut Uzun var. Bilmiyorum ama o kadar çok yazıyorlar ki şunu söylemek Mesut Uzun var. Ya şunu söylemek Onu istiyorum. bilmiyorum. Yorumları görüyoruz. Bilerek okumamazlık falan ettiğimiz yok. Hani bunu söyleyeyim. Hani şurada gülüyoruz, eğleniyoruz. Hani kimse kimseye hakaret etsin istemem. tabii tabii. Arkadaşlar Sadece bir merak şey etmeyin, söyleyeyim mi? sakin olun, Seyhan sakin Soylu olun. ne demek? Onu Sakin olun. söyleyeceğim. Ben bitiriyorum. Sen kapat Pelin programı. Ha, evet. Seyhan Soylu gerçek gazetecidir. Ben yalnızca şunu söyleyeyim. Ben bu devletin 27 bin hakimi savcısı, 498 bin kolluk görevlinin olmuş olduğu yerde bir cinayet dosyasının TikTok'larda muhabbet edilmesiyle ilgili söylenen yalanları ben ortaya koydum. Ortam gerildi, hakaretler edildi vesaireler, iftiralar atıldı ve hukuki olarak Ferdi Aydın'da ben de ona davalar açtım. Susma kararı Ya, alındı. olabilir. Konuşmama kararı alındı. Hı hı. Ayrıca da o
orada bunu yazan şahıslar muhakkak kocalarınla ilgili sorun yaşayan tiplerdir. Hiçbir kadın, namuslu bir kadın, el alemin adamını profil resmi yapmaz. Ben de böyleyim demez. Eğer sen Güllü ile ilgili üzüldüysen hepimiz Güllüyüz dersin. Bu kadına şiddeti protesto edersin. Ama Ben- eğer ben hepimiz bilmem kimiz dersen o zaman ben senin her şeyinden şüphe duyarım. Sen var olmak için sosyal medyada aranmaktasın. Ben kocanın yerinde olsam seni boşarım kardeşim. Görüşmek üzere. Bence hepimiz Ben Bilal ne- Özcan olalım. Gerçek gazeteci Bilal Özcan. Bilal Ben abi evet. Bilal Burada Özcan'la da ilgili onu da iki kelam etmek isterim. Bilal Özcan'a ben hep söylüyordum. Ya Bilal, fazla ara gazına geliyorsun. Sıkıntı yaşayacaksın. İnsanlar bir şeyler söylüyor sonra kenara çekiliyor diye. Bak şimdi Bilal Özcan bir tane laf etti, tutuklandı. Güllü Evet. olayında en az 50 kişinin tutuklanması lazım yalan 50 atanların. milyon, 50 milyon konuştu. Ya vallahi Anladım. kusura bakmayın, burada ben de söyleyeceğim. Gerçekten Bilal abi şu an tutuklandı. TikTok'ta o konuda da Güllü konusunda da önüne gelen yayın yapıyor. Yani niye Bilal abi Herkes daha Aynen. hiçbir şey belli değilken söyledi. burada bir gariplik var. Kusura bakmayın ama ben de bunu asla anlayamıyorum. Bunun altına Yani Bilal Özcan Evet. benim de çok sevdiğim bir abimdir. evet. Ve onunla da çok eski tanışırım. Bazen maksadını aşan saçmalıklar yapar. Ben de yaparım, Onur da yapar. Hepimiz yaparız. Sen de yaparsın Pelin. Hepimiz yaparız. Ara gazına geliyoruz. Bazen söylenmemesi gereken şeyleri izlenme uğruna değil yalnızca. Hani o gazeteciliğin vermiş olduğu refleks uğruna. Anlatabildim mi? Erkan da yapar aynı hatayı. Hepimiz yapabiliriz. Ama uyardım bu konuda Bilal'i. Yapma dedim abi ya. Değmez dedim vallaha. Ben dedim çok davalarla uğraştım. Yaklaşık 1,5 yıldır filan millete sallamıyorum. Bak burada da mesela eleştirirken Farkındayım. kişiyle eleştiriyorum. Hukuk nezdinde eleştirmeye çalışıyorum. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Ama Anladım. bir insana belden aşağı hakaret ederlerse de cevabı da yapıştırırım. O zaman da hiçbir şey umurumda da olmaz. Hepinizi seviyorum. Aşağıdaki kocalarını terk etmiş adam arayan karılara da düzgün namuslu insanlara da büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Milliyetçi duyguları olan, vatansever olan, keyifli ülkesini, birlik beraberliği, ne Lazını, ne Kürdünü, ne Boşnağını, ne Arnavudunu ayrım yapan, bu misaki milliyede bir olan herkesin de ayağından öpüyorum. Hepinizin de gözlerinden öpüyorum. Saygıyla. Ağzınıza hürmet sağlık ediyorum. efendim. Çok Sevgilerimiz. Allah'a teşekkür ederim. emanet olun. Hoşçakalın Görüşmek efendim. üzere. Çok Hoşça kalın. teşekkürler, bağlandım. Evet, şimdi bir şey soracağım. Onur'um hiçbir yere gidemezsin. Nevzat Bey, birazcık uzatıyorum. Şöyle ki toparlayacağız ama Afra ve Mertçiler bu dakikaya kadar beklediler. Tabii ben Yoksa görüyorum. aşkım, ben hemen susuyorum, sana bırakıyorum. Şöyle. Hı. Bilal abi konuştuk. Ben de yazı yazamadım. Bayram vardı. İşte bayram sahneleri falan. Ama buradaki aframcılara sadece şunu söyleyeyim. Ben böyle bir aşk görmedim. Beraberler mi? Tabii ben İzmir'deydim. Hı. Onların ikisinin de çekimleri var. İşte biri Yan benim Yan yana gördün mü? Ya Yeni ben bir- kamerayla görüşüyorum. Bak şimdi hepsine söylüyorum. Kamera açtım, ikisini öpüşürken gördüm bu kadar. Duydunuz mu? Herkes rahata erdi mi? Peki bir şey sorayım. Mert Ramazan niye kilo vermiş? Bari onu da söyle ya. Herkes Ya o belki o yeni dizisi için olabilir, bilmiyorum. Sormadım. O Ha. konuyu bilmiyorum. Pek de ben de yakıştırmadım ama bilemem. Belki işte dizi olabilir. Peki aşkım şunu sor. Ne zaman öpüşürken gördün? Sormam lazım. Çünkü bu şimdi alacaklar ya. Sen Hemen gördün mü? gününü söyleyeyim. Gününü söyleyeyim. Hadi Pazar günü ayın kaçı oluyordu? Bugün ayın kaçı ayol? Bugün ayın 23 değil. 22'si pazar günü gördüm. Bayramın 3. günü. 22, bakın 22 Mart 2026 Pazar günü Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu görüntülü konuşurken, öpüşürken gördüm diyor Onur Akay. Kamerayı da açan Afra Saraçoğlu'dur. Herkese de söylüyorum. Evet. Buyurun. Neden söylüyorum onu da söyleyeyim mi?
Niye? Onur abi bana, herkese söyle dediler bana. Öyle güzel aşk yaşıyorlar. Daha da isteyecek bir şey yok yani. Yani söyleyecek bir şey yok. Bari şey yapsalar ya, yan yana böyle bir story açıp biz hepimiz onların hesabından da görsek. İşte bak, Erol Köse öldü. Yapımcılar dikkat etsin, örnek alsın. Başka da bir şey demeyeceğim. Anladım. Herkes bu bölümü alıp birbirinize paylaşabilirsiniz. Hepimiz şükürler olsun rahatladık. Öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Hala birliktelermiş. Erkan Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız Ben için. teşekkür Yarım ederim. saat daha uzattık meseleyi. Ama ancak böyle çok uzun zamandır yayın yapmıyorduk. Harikaydı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Önümüzdeki teşekkür ederim. çarşamba tekrar Tamam. bekliyorum. Çarşamba günü rap camiası ile ilgili çok özel açıklama yapacağım. Süper. Süper, çok teşekkür ediyorum. Onur'um, şimdi kavuştuğumuz için çok mutluyum. Zaten kapatacağız. Ben Sonra de. seninle bir bant daha kaydedeceğiz. Evet. Ama şu uyuşturucu dosyalarını falan soruyorlar. Önümüzdeki çarşambaya kadar o Bunu dosya... haftaya konuşalım. Serenay Sarıkaya da, ay Serenay Sarıkaya diyorum. Neydi? Hande Erçel. Sabancı'dan ayrılan. Hande Erçel. Onda öyle bir şey yok. Çok yakından biliyorum. Duydunuz. Hande Erçel. O zaman hani ismi, Sabancıların ismi geçiyor diye mi onu da Hayır, yok. O bence Sabancı'da da yoktur. Bilemem. O kadar yakın tanımıyorum. Ama Hande Erçel'de öyle bir şey yok. Haftaya çarşamba o zaman ikinizden bununla ilgili ekstra bilgi talep ediyorum Erkan Beyciğim, sizden de. Haftaya çarşamba bu dosyayı bir inceleriz hep beraber. Tabii Tamam ki. mı? Onun dışında inanın hiç kapamak istemiyorum, hepiniz oradasınız. Bir sonraki çarşamba tekrar Onur Akay'la canlı yayın yapıyor olacağız. Pazar günü de özel bir dosyamız var. Şimdilik söylemeyeyim ne olduğunu ama Zeki Müren dosyası gibi öyle çok sesli. Evet. Yani Bülent Ben de Ersoy. kostüm- Hadi kapat artık yani. Tamam, Bir tamam, kostüm kapatıyorum. değiştireyim. Herkese sevgi ve saygılarımla. Arkadaşlar Sevgiler. herkes kendine dikkat etsin. Yayını paylaşırsanız, yorum yaparsanız, efendime söyleyeyim, abone olursanız, en önemlisi o, abone olursanız. 2 aydır yayın yapmıyorum. Kanal böyle duruyor. Çok üzülüyorum. Çok mutlu olurum. Canlı yayınlara gördüğünüz gibi Onur'la başladım ama devam ediyor olacağım. Herkes kendine dikkat etsin. Sizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.